Bilhassa günümüzde zannediyorum böyle bir fay kırılması olduğunda onun beraberinde getirdiği fasit daire gibi böyle kısır döngüye bağlı peşi peşine gelen olumsuz hadiseler oluyor. Hani bir kere bir zelzeleye sebebiyet veriyor yani fay. Bu toplum hayatında da faylar kırılıyor. Bir camia içinde de faylar kırılıyor. Milletler arası da fay kırılmaları yaşanıyor. Aynı zamanda zeminin altında da tekvini emirlerde sürekli cereyan eden o şeyler bazen içtimai hayata da aksediyor. Onlar arasında da fay kırılmaları yaşanıyor. Şimdi toplum hayatında da böyle bir fay kırılması yaşanınca tabii bir suçlamalar oluyor işte. Bir başkasını suçlama mevzu. Hiç yoksa öyle bir şey, korkunç bir iftira bakın. İftira. İftira gıybetten 2 adım daha cehenneme yakın bir şeydir. Gıybete Efendimiz gıybet zinadan şiddetlidir buyurmuş. Gıybet yerinde bazı gıybetler vardır ki bunlar zinadan daha şiddetlidir. Gıybet birisinin ama olan yanını tenkit adına tenkit etme demektir. Mesela parçası var da montu var da biraz şık durmuyor üzerinde ya kısa duruyor. Bu bile gıybettir. Bıyıklarını doğru kesmiş böyle, sarkmış bunları, bu gıybettir. Külahı başında şık durmuyor, bu da gıybettir. Etekleri yerden sürünüyor, gıybettir. Pantolonun paçaları yerde sürünüyor, gıybettir bütün bunların hepsi. Bir de düşüncesi şöyle, tavrı böyle, mantığı böyle, mantalitesi böyle, doğrudan doğruya onu hırpalayacak ve duyduğu zaman çok ciddi rahatsız olacak şeyler var ki bunlar çok şiddetli gıybetler. Bir de bir heyeti ve o heyetin önünde esasen onun rehnumalarını, pişualarını, piştarlarını, yol gösterilenlerini gıybet etme var ki bu bir insanın gıybeti değildir. 1000 insanın, 1 milyon insanın gıybetidir. O zaman ne olur yani? Bütün o 1 milyon insana gidip ayağına hakkını bana helal et demedikten sonra o insanın cennet yüzü görmesi mümkün değildir. Bunu min indi nefsi konuşmuyorum. Evet, bu dinin hükmüdür. Cennet yüzü görmesi mümkün değildir. Ne olursa olsun. İsterse İslam'ı tutsun, abidesini ikame etsin, kaldırsın. Böyle bir gıybetle Allah huzuruna gidiyorsa onun işi bitiktir. Şimdi bu da meselenin bir yanı. Bu işte o fay kırılmasının tsunamisi sayabilirsiniz bunları hafızanallah. Böyle bir şey olunca o kırılmalarda insanlar o onu suçlar, o da onu suçlar. Böyle bir şeye girince insanların hakikaten kendilerini tutmaları o mevzuda çok ciddi bir mukavemet, mümince bir mukavemet sergilemeleri epey zordur. Bu zoru başarma Allah indinde kıymetlidir. Böyle bir zoru başarma Allah indinde çok kıymetlidir. Hazmetmesini bilmek lazım. En hazmedilmez şeyleri bile hazmetmesini bilmek lazım. O zaman şiddet tek taraflı, olumsuzluk tek taraflı, gıybet tek taraflı, iftira tek taraflı sadece bir cepheye münhasır kalır. Siz yapmazsınız onu. Çünkü sizle mukabelede bulunduğunuz zaman o aynı zamanda başka o olumsuz şeyi tetikleme demektir. Başka bir gıybete davetiyedir. Başka bir iftiraya davetiyedir. Başka bir suizanla davetiyedir. Başka bir olumsuz tavra, davranışa belki bazen hafizanallah. İşte fitnede de olumsuz şeylere bile, cinayetlere bile mesele gidebilir. Şimdi böyle bir tsunami'nin yaşandığı dönemde herhalde herkes olmasa bile herkese söz dinletemeyiz. Ne olur gelin ağzımıza fermuar vuralım. Olumsuz şeyleri söylemeyelim. Şu olumsuz, negatif şeyleri medya yoluyla toplumun kafasını karıştıracak, onlarda olumsuz gerilimlere sebebiyet verecek şekilde yaymayalım, neşretmeyelim. Sözünüz geçmeyebilir herkese. Fakat sözünüz kime geçiyorsa şayet bence bugün onlara mülayemet, yumuşaklık, ruhu dil, gönlün diliyle konuşma, belki bir zümreye o düşüyor. Da belli ölçüde de olsa o şiddeti, o hiddeti bu suretle tadil etmeye çalışalım. Ne kadar olursa Allah'ın izni inayetiyle. Birileri bir tarafta böyle fırtına koparıyorsa bir fırtınada biz koparmak suretiyle fırtınayı katlamayalım.
Siz bir katlarsınız, başkası da bir katlanır. Bir an olur ki 5-10 olur, 10-20 olur, 20-40 olur, 40-80 olur. Mülayemet, böyle bir Mesih-i ruhla, insanlığın iftihar tablosunun ruhunda olan, Mesih de bir manada mercun raciye tereccühü cihetiyle öyle bir disipline başvurmak icap edecektir. Hususiyle ahir zamanda fitne ve fesadın, gıybetin, iftiranın, densizliğin başını alıp gittiği, meselenin cinayetlere vardığı, halkın malını yağma etmeye vardığı, canavarlığın bir kısım insanlar tarafından temsil edildiği, insan ama insanlar tarafından temsil edildiği bir dönemde herhalde yeniden bir kere daha o ruha müracaat etmek lazım. Dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz olmak lazım.